Size üçüncü gözünüzü açarak astral seyahat dahil süper güçleriniz olabileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Kulağa çok mu iddialı ya da çılgınca mı geliyor? Eğer bu çalışmayı sabırla ve dikkatle izlerseniz söylediğimin hiç de imkansız olmadığını anlayacaksınız. Astral seyahat için gerekli olan her şeyi ve en başta üçüncü gözünüzü açmayı anlatacağım bu videodan sonra daha önce yayınladığım astral seyahat yapma teknikleri videomu da izlemenizi öneriyorum. Peki neden beden dışı deneyimleri yaşamayı öğrenmeliyiz? Vücut dışı deneyimler hayal bile edilemeyecek olasılıklar sunar. Astral bedeniyle daha önce tamamen bilinmeyen dünyalar keşfedilebilir. Fiziksel kabuğunuzu terk edip her gece büyüleyici maceralar yaşayabilirsiniz. Kendinizin farkına varıp bir bedenden ete kemiğe bürünmüş bir vücuttan çok daha fazlası olduğunuzu anlarsınız. Böylece keşfedilmemiş boyutlara gidebilir, akla hayale gelmeyecek sınırsız bir özgürlük hissi yaşayabilirsiniz. Niyetiniz ne olursa olsun, beden dışı deneyimler inanılmaz şeyler deneyimlemek ve kendinizi bulmak için sınırsız olanaklar sunar. Maalesef özellikle Türkçe kaynak konusunda fazlasıyla gerçeğe uzak bir noktadayız. Astral seyahat, üçüncü gözü açmak ve benzeri konularda öyle saçma sapan anlatımlara şahit oldum ki bu işi gerçekten merak eden, içten içe bu farkındalık seviyesine ulaşmak için mücadele veren, ciddi bir kaynak ve rehber bulamayan binlerce insan olduğunu fark ettim. Bu video internetten derlenmiş bir alıntı değildir. Anlatılanları defalarca deneyimlemiş, birçok insanın deneyimlemesine yardımcı olmuş birinden siz gerçeği arayanlara bir hediyedir. Birkaç sayfalık anlatıma sığdırmaya çalışacağım devasa bir külliyat gibi karşımda duran bu süreci gerçeği arayan sizler için en yalın ve gerçek haliyle anlatmaya çalışacağım. Bilincinizi astral düzleme yansıtma kabiliyeti doğaldır. Pratik yaparak geliştirebileceğiniz bir beceridir. Bu beceriyi kullanmak astral düzlemde ruhsal deneyimler yaşamanızı sağlar. Kimse uyku laboratuvarlarında da defalarca kanıtlanmış olan astral seyahatin öğrenilebilir bir beceri olduğu gerçeğini görmezden gelemez. Bu nedenle beden dışı bir deneyim yaşamak isteme hedefi binlerce yıldır birçok ruhani insanın listesinin en başında yer almıştır. Astral seyahat yapabilmek için önce öğrenip deneyimlemeniz gereken, daha doğrusu başarmanız gereken başka birçok olgu var. Farkındalık, meditasyon ve üçüncü gözünüzü açmak. Bu olguları iyi idrak edemezseniz astral seyahati başarabilmeniz neredeyse imkansızdır. Ancak istemsiz olarak çıkışlar gerçekleşebilir. Üçüncü gözü kapalı olan insanların anlattıkları ve deneyimledikleri astral seyahatler esasen astral seyahat değil, berrak ya da lucid rüyalardır. Bu video uzun bir çalışma olacağı için sizleri sıkmamak ve konuyu dağıtmamak adına berrak ve lucid rüyalar konusuna burada değinmeyeceğim. Bu konulara ilgiliyseniz daha önce yayınladığım videolarımızı izlemenizi öneriyorum. Astral seyahat lucid rüyadan farklı bir şekilde uyku ile uyanıklık arasında gerçekleşen bir durumdur. Tamamen bir farkındalık vardır, kişinin gerçek bedeninden ayrılıp tamamen astral bedeniyle gezmesi durumudur. Esasen iyi işleyen bir epifiz bezi olmadan astral seyahat gerçekleştirmek neredeyse imkansızdır. Pineal bez veya üçüncü göz, ruhun yeri olarak da anılır, koni benzeri organ vücutta başlangıçta tahmin edilenden çok daha önemli bir rol oynar. Diğer şeylerin yanı sıra uyku hormonları olan melatonin ve serotonin oluşumundan da sorumludur. Ancak günümüz yaşam tarzı ile epifiz bezi giderek daha fazla kireçleniyor. Bununla birlikte epifiz bezini aktive etmenin birçok yolu vardır. Bu videoda epifiz bezi aktivasyonunun da nasıl çalıştığına daha yakından bakacağız. Üçüncü göz, bilişsel yeteneklerimiz için öncelikle önemlidir ve kozmopolit insanlar mı olacağımıza yoksa dar görüşlü bir dünyada kapana kısılmış olarak mı yaşayacağımıza karar verir. Dengeli bir kaş çakrası sezgisel olarak hareket etmemize ve kendimizi yeni deneyimlere açmamıza yardımcı olur.
Üçüncü gözünüzü nasıl açacağınızı öğrenmek, aklınıza estiğinde başarabileceğiniz bir şey değildir. Sağlam bir temel oluşturmak da dahil olmak üzere çok fazla zaman ve çalışma gerektirir. Üçüncü gözü açmadan önce kökten başlayarak ilk çakra ve sonraki 5 çakranın enerjisel temelini oturtmak çok önemlidir. Alt 5 çakra ile çalışmadan önce üçüncü gözü açmaya çalışmak, 2 ayak üzerinde bile duramadan koşmayı öğrenmek gibidir. Aslında ruhsal ve mental olarak hazır olmadan üçüncü gözü açmak genellikle psikoz olarak anılan ruhsal bir krize de neden olabilir. Başka bir deyişle üçüncü gözünüzü açmak nihai hedefinizse diğer çakralarınızın engelini kaldırmak ve dengelemek için çok ama çok çalışmalısınız. Bunu yaptıktan sonra o 6. çakrayı açmak için adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Ama unutmayın, bu zaman alır. Bu yüzden yol boyunca her şeyden önce kendinize sabırlı olun. Kısa bir süre sonra çakralarınızla her zaman çalışmalarınızda size destek olmak ve eşlik etmek için Çakraları Açmak adlı bir dizi video çalışması yayınlayacağım. Bu çalışmanın sağlıklı ve mutlu olmanıza ve daha bilinçli ve açık bir şekilde yaşamanıza yardımcı olmasını diliyorum. Üçüncü göz çakrası alnın ortasında, gözlerin hemen üzerindedir. Beyindeki çivit mavisi ve epifiz bezi ile ilişkilidir. Bu çakra bilgi ve bilgelikle ilişkili enerjiyi düzenler. Üçüncü göz çakrası özgür ve dengeli olduğunda hayatı net bir şekilde görür ve güçlü bir sezgiye, içgörüye, özgüvene ve duygusal dengeye sahip olursunuz. Öte yandan üçüncü göz çakramız tıkandığında veya dengesiz olduğunda bağnazlık, sinizm, anksiyete, depresyon, paranoya ve diğer çeşitli akıl hastalıkları ve ruh hali değişimleri gibi sorunlarla mücadele etme eğiliminde oluruz. Şimdi anlatacağım yöntemler belirli bir sıraya göre listelenmedi. Her yöntemin üçüncü gözünüzün üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve onu temizlemenize, açmanıza veya dengede tutmanıza yardımcı olur. Birkaç yöntemin kombinasyonu üçüncü göz çakranın üzerindeki etkinizi artırır. Sağlıklı çakraların temelinin her zaman meditasyon, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sosyal davranış olduğunu lütfen unutmayın. Üçüncü göz çakrası meditasyonuyla başlıyoruz. Derin nefes alma ve beden taraması gibi basit farkındalık egzersizleri çakralardaki enerji akışını destekler. Bununla birlikte kullanabileceğiniz özel üçüncü göz çakrası meditasyon teknikleri de vardır. Bu alıştırmayla başlayalım. Yere rahatça oturun ve gözlerinizi kapatın. Nefes alın ve birkaç kez yavaşça nefes verin. Dikkatinizi üçüncü gözün konumuna çevirerek alnınızın ortasında mor bir enerji topu hayal edin. Morun üçüncü göz çakrasının rengi olduğunu unutmayın. Yavaş ve derin nefes alırken mor enerji topunun büyüdüğünü ve ısındığını hayal edin. Olumsuz düşünceleri vücudunuzdan çıkardığını hayal edin. Üçüncü gözün enerjisini tüm vücudunuzda nasıl emdiğinizi hissedin. Egzersizi bitirmek istediğinizde gözlerinizi açın. Günlük yaşama geri dönmek için kendinize zaman ayırın ve sağladığınız pozitif enerjiyi yanınızda götürün. Tahmin edeceğiniz gibi yoga üçüncü gözünüzü açmanızda da yardımcı olabilir. Şimdi bunun için özellikle uygun olan yoga asanalarına bakalım. 6. çakra Ajna hepimizin gören üçüncü gözüdür. Sezgiyi, bilgeliği ve psikolojik yetenekleri etkiler. Bu çakra açık olduğunda içsel rehberliğimize güvenebiliriz. Bu çakrayı dengede tutmak için aşağıdaki nazik asanaları pratiğinize dahil etmelisiniz. Bırakın yaratıcılığınız özgür kalsın ve dünyayı tam olarak nasıl olmasını istiyorsanız onu hayalinizde görselleştirin. Sonuçta fiziksel dünyadaki şeyleri görmeden önce hayallerimizi önce zihin gözüyle görselleştirme ile yaratıyoruz. Şimdi bahsedeceğim pozlar üçüncü gözün açılmasına ve dengelenmesine yardımcı olacaktır. Balasana. Bu duruş gözlerinizi ve sinirlerinizi
Beyninizi, nefesinizi ve ruhunuzu, sırtınızı ve omuzlarınızı rahatlatır. Bu pozisyon stresi azaltır ve yorgunluk, baş dönmesi veya baş ağrılarına yardımcı olur. Yoga matınızın ortasında diz çökün ve topuklarınızın üzerine oturun. Ayak parmaklarınız birbirine değmeli ve dizleriniz kalça genişliğinde açık olmalı. Şimdi mideniz uyluklarınıza yaslanana ve alnınız yere değene kadar üst bedeninizi öne doğru eğin. Avuç içlerinizi yukarı bakacak şekilde ellerinizi vücudunuzun üst kısmının yanında çok gevşek bir şekilde yere koyun. Omuzlarınız bu pozisyonda kürek kemiklerinizi ayırarak aşağıya doğru batmalı. İsterseniz kollarınızı öne doğru çekin ve avuç içleriniz aşağıya bakacak şekilde başınızın solunda ve sağında uzatın. Bu pozisyonda sakin ve eşit şekilde nefes almaya odaklanın. Elbette gözlerinizi de kapatabilirsiniz. Balasana pozisyonundan çekilmeden önce bu pozisyonda en az 30 saniye, maksimum birkaç dakika kalın. Yeni pozisyon Ardha Uttanasana. Bu ileri virajda salı vermeyi öğrenmelisiniz. Önce Tadasana duruşunda durun ve nefes verirken üst bedeninizi uyluklarınızın üzerinde yavaşça öne doğru eğin. Başlangıçta dizlerinizi hafifçe bükebilirsiniz. Ellerinizi sizin için daha rahat olan yere bağlı olarak bacaklarınızın üzerine veya yere koyabilirsiniz. Başınızı ve özellikle omuzlarınızı ve boynunuzu gevşetin. Derin derin nefes alın ve nefes verin. Böylece kendinizi nazikçe duruşunuzun daha derinlerine bırakabilir ve yavaş yavaş bacaklarınızı düzeltebilirsiniz. Bu pozdan çıkmak için dizlerinizi bükün ve sırtınızı düz bir şekilde kaldırıp kollarınızı yanlara doğru açın. Yeni pozisyonumuz Surya Namaskar. Surya Namaskar veya Güneşi Selamlama 12 güçlü yoga duruşu dizisidir. Sadece harika bir kardiyovasküler egzersiz değil, aynı zamanda beden ve zihin için de son derece faydalıdır. Güneşi selamlama en iyi sabahın erken saatlerinde aç karnına yapılır. Üzerinde pratik yapmak için birkaç versiyon bulabilirsiniz. Bununla birlikte en iyi sonuçları elde etmek için belirli bir sürüme bağlı kalmanız ve bunu düzenli olarak uygulamanız önerilir. Güneşi selamlamak sağlığın yanı sıra bu gezegendeki yaşamın korunması için güneşe teşekkür etme fırsatı da sunar. Padottanasana. Bakış açınızı değiştirmek için baş aşağı durmak gibisi yoktur. Bu egzersizde başınız kalbinizin altında durur ve algınızda güçlü bir değişiklik yaratır. Yoga matınızın üzerinde durun ve bacaklarınızı rahatça olabildiğince geniş açın. Kollarınızı arkanızdan çaprazlayın ve derin bir nefes alın. Nefes verirken sırtınız düz olacak şekilde eğilin. Birkaç nefes bu pozisyonda kalın ve üçüncü gözünüzün nazikçe açıldığını hayal edin. Astral seyahat yolculuğumuzda meditasyon ve yoganın yanı sıra uyku hijyeni de çok önemlidir. Benim için kötü beslenme, stres ve yetersiz veya aşırı egzersize ek olarak sağlıksız uyku, sözde yaygın hastalıklarımızın çoğunun ana problemidir. Uyku eksikliği veya sağlıksız uyku, kronik yorgunluk, fazla kilo ve obezite, kalp hastalıkları, kalp krizi, düzensiz kalp atışı, yüksek tansiyon, inme, diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına da yol açar. Uyku hijyeni, astral seyahat ve üçüncü gözünüzü açma yolculuğunda çok önemlidir. Zira yeterli sağlıklı uyku olmadan çakranızı başarılı bir şekilde iyileştiremeyeceğiniz kesindir. Daha önce söylediğim gibi üçüncü göz epifiz bezi ile ilişkilidir ve uyku hijyeninizle olan bağlantıyı bu kadar önemli kılan da budur. Epifiz bezinin temel işlevi melatonin üretmektir. Melatonin merkezi sinir sisteminde çeşitli işlevlere sahiptir. Bunlardan en önemlisi uyku düzenini değiştirmektir. Melatonin üretimi karanlık tarafından uyarılır ve ışık tarafından engellenir.
Melatonin sadece uyku uyanma döngüsünü düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda onunla ilgili birçok biyolojik işlevi de düzenler. Örneğin böbrek fonksiyonları ve kan basıncı bunlara dahildir. Ne yazık ki birçok insan uykuya yeterince önem vermiyor veya daha kötüsü uykuyu bir tür zaman kaybı olarak görüyor. Yeterli uyku süresinin yanı sıra uyku kalitesi de büyük önem taşır. Peki uyku hijyeni ne demektir? Uyku hijyeni, sağlıklı, dinlendirici uykuyu sağlamak veya teşvik etmek ve böylece uyku bozukluklarını önlemek veya çare için belirli davranışların kullanılmasıdır. Peki sağlıklı ve dinlendirici bir uyku sağlamak için hangi davranışlara dikkat etmelisiniz? İşte benim sizler için söyleyebileceğim 10 ipucum. Karanlıkta uyuyun. Karanlık bir ortamda daha iyi uyuduğumuz kanıtlanmıştır. Ancak pek çok insan bundan tam olarak yararlanmaz. En iyi arkadaşınızı yatak odasından çıkartın. Elektromanyetik alanlar veya elektromanyetik gürültü anlamına gelen EMF'yi duydunuz mu? Çok sayıda çalışma, cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihazların günlük yaşamdaki EMF'lerin vücudumuzdaki hücreler arasındaki iletişimi bozabileceğini doğruladı. Bu aynı zamanda yatma zamanı için de geçerlidir. Yatağım, yapmam gereken her şeyi aniden hatırladığım büyülü bir yer diye çok sevdiğim harika bir söz var. Yatakta olduğumuz ve aklımızın karışmaya başladığı, düşüncelerin uçuştuğu anları hepimiz biliyoruz. Ama endişelenmeyin, buna karşı çok basit bir reçete var. Nefes egzersizleri veya meditasyon. Yatağa yattığınızda bu tür durumlarla karşılaştığınızda basit nefes egzersizleri uygulayarak kendinizi rahatlatıp uykuya dalabilirsiniz. Erken kalkın. İronik bir şekilde uykunuzu iyileştirmenin en iyi yollarından biri insanların yalnızca son 100 yıldır geçersiz kıldığımız belirli uyku ve uyanma düzenlerine sahip olması nedeniyle erken kalkmaktır. Akşamları her türden ekrandan uzak durun. Bu muhtemelen uykunuzun kalitesini hemen iyileştirmek için yapabileceğiniz en önemli ve bence en kolay şeydir. Elektronik ekranlardan yayılan yapay mavi ışık vücudunuzun daha fazla gündüz hormonu kullanmasına neden olur ve vücudun doğal uyku hazırlıklarını karıştırıp yavaşlatır. Bir mavi ışık engelleyici kullanın. Elbette istediğinizden daha fazla bilgisayarda kalmanız gereken durumlar olabilir ve bu ilerlemeye yabancı kalamazsınız. Örneğin ben Mac'im için F-Lux adında ücretsiz bir yazılım kullanıyorum. Bu yazılım sorunlu mavi ışığı her gün belirli bir saatte bilgisayarımın ekranından otomatik olarak kaldırıyor. Akıllı telefonlarınız için de benzer şeyler bulabilirsiniz. Belirli bir saatten sonra kafein tüketmeyin. Kafein sinir sistemi için güçlü bir uyarıcıdır ve sinir sisteminiz aktif olduğunda maalesef iyi bir gece uykusunu da unutabilirsiniz. Vücudunuzun sisteminizden kafeini temizlemek için zamana ihtiyacı olduğundan bu duruma kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çoğu insan için genellikle akşam 18'den sonra kahve tüketilmemesi önerilir. Serin kalın. Termoregülasyon denen şey vücudunuzun uyku döngüsü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Vücudunuzun dinlenme zamanı geldiğinde vücut ısınız otomatik olarak uykuya dalmak için düşer. Çevrenizdeki sıcaklık çok yüksek kalırsa vücudunuz için iyi bir gece uykusu için ideal duruma gelmesi fizyolojik olarak zordur. Akıllıca egzersizler yapın. Aşırı uzun mesafeli koşmanın vücut ve sağlık için çok stresli olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu nedenle koşu aktivitelerinizi ilkel yaşam tarzına uyarlayın ve onunla çok daha büyük başarılar elde edin. İyi bir gece uykusu sağlamak için fiziksel aktivitelerinizi ayarlayın. Sıkı ama akıllıca çalışın ve mümkünse çoğu aktiviteyi sabah saatlerine taşıyın. Elbette zamanında yatın. Bence asıl anahtar budur. Doğru saatleri ayarlayarak uykunuzun faydalarından maksimum yarar sağlayabilirsiniz. Saat 22 ile 02 arasında uyuduğunuzda en önemli hormonal üretimi ve en iyi şifayı aldığınız kanıtlanmıştır. Gün boyunca daha fazla güneş ışığı alın.
Işık, üçüncü göz çakranızın en önemli unsuru olduğu için doğal güneş ışığında daha fazla zaman geçirdiğinizde düşünceleriniz daha berrak hale gelecektir. Güneş zihinlerimizi ve düşüncelerimizi aydınlatır ve üçüncü gözümüzü açmamıza yardımcı olur. Fiziksel düzeyde güneş radyasyonu vücudumuzdaki D vitamini üretimini etkiler ve bu nedenle birçok önemli vücut fonksiyonunu destekler. Diğer şeylerin yanı sıra vücudun kalsiyumu işlemesine yardımcı olur ve böylece epifiz bezini kireçlenmeden korur. Daha önce de belirttiğim gibi melatonin beyninizdeki epifiz bezi tarafından üretilir ve vücudunuzdaki uyku-uyanma döngüsünü düzenlemek için bir sinyal gönderir. Melatonin üretimi ve salınımı ışığa maruz kalmadan büyük ölçüde tetiklenir. Güneş ışığı melatonin döngüsünü koordine etmek için ihtiyaç duyduğumuz doğal ışık spektrumunu sağlar. Güneş ışığının vücudumuzun ve epifiz bezimizin üzerindeki başka bir etkisi de serotonin üretimidir. Güneş ışığına maruz kaldığında epifiz bezi serotonin üretmeye ve zihninizi canlandırmaya başlar. Doğrudan veya dolaylı her türlü maruziyet epifiz bezini harekete geçirir ve bunun üzerinde hemen serotonin salgılamaya başlanır. Bu nörotransmitler ruh halinizden sorumludur ve enerji seviyenizi iyileştirir. Bu yüzden güneşe çıkın. Zararlı güneş engelleyicilerden uzak durun ve vücudunuzun güneş ışığının enerjisiyle dolmasını ve şarj olmasını sağlayın. Yine çok önemli bir konuya geliyoruz. Üçüncü gözünüzü açmak ve astral seyahat için sağlıklı beslenin. Tüm çakralar yemeğinize olumlu veya olumsuz tepki verir. Bu nedenle yemeğinizde küçük ayarlamalar yaparak ön çakranızı açabilirsiniz. Tüm sağlıklı temel besinler temel çakra besinidir. Örneğin tüm meyveler, sebzeler, sağlıklı yağlar, kuru yemişlerin tüm çakra sisteminizde açıklığın teşvik edilmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte elbette spesifik olarak üçüncü göz çakrası besinleri de vardır. Bunları günlük diyetinize eklerseniz tıkanıklıkları önleyebilir veya bunlarla mücadele edebilirsiniz. Örneğin indigo rengindeki yiyecekler. Üçüncü gözümüz indigo rengine bağlıdır ve bu türlü yiyecekler doğrudan bu çakrayı etkiler. Bu besinlere örnek olarak şunları sayabiliriz. Yaban mersini, frenk üzümü, böğürtlen, incir, erik, üzüm, mürver eriği, hurma, patlıcan, pancar, kırmızı lahana, lolo rosso, torpiller, barbunya, sarımsak, kekikli çeşitli salatalar, deniz yosunları, haşi, hajikata, nori, goji berry, çiğ kakao, ada çayı, kekik, hodan, kara kafes, funda, zerdeçal, demir hindi. Hatta bitter çikolata. Evet, yanlış duymadınız. Bitter çikolata. Eğer bitter çikolatayı seviyorsanız göksel gözünüzü açmaya çalıştığınızda istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Zihinsel netliği iyileştirmeye ve konsantrasyonu azaltmaya inanılmaz yardımı olur. Bitter çikolata ayrıca harika bir magnezyum kaynağıdır. Bonus olarak serotonin salınımını teşvik eder ve sizi iyi bir ruh haline sokar. Yine besinlerden devam edecek olursak, omega 3 yönünden zengin besinler üçüncü gözün açık kalmasına yardımcı olarak bilişsel işlevi iyileştirir. Ceviz, somon, chia tohumu ve sardalya bunlara en iyi örneklerdir. Beslenmemizin yanı sıra aromaterapi için uçucu yağlar da kullanabilirsiniz. Uçucu yağlar duygularınızı dengelemek ve üçüncü gözünüzle bağlantı kurmak için çok kullanışlıdır. Uçucu yağlar bitkilerin titreşimlerini ve iyileştirici özelliklerini bünyesinde barındırırlar. Sadece fiziksel bedene belirli özellikler vermekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde de çalışırlar. Örneğin defne yaprağı, tatlı ve baharatlı aromasıyla üçüncü göz için klasik, esansiyel çakra yağlarından biridir ve benim de kişisel tavsiyemdir. Farkındalığı artırır ve algı kapılarını açar. Defne kullanırken duru görü ve duru duyma desteklenir ve güçlenir. Antik Yunan'da defne ağacı kehanet ve kehanet becerilerini artırmak için de kullanılırdı. Bir başka önerim de Palo Santo.
Kutsal odun olarak da bilinen Palo Santo, arıtma törenlerinde yaygın olarak kullanılır ve tütsü olarak ve aura artırımı için de yakılır. Palo Santo, ruhsal farkındalığı ve ilahi olanla bağlantıyı artırır. Havuç tohumu yağı, üçüncü göz için en önemli uçucu yağlardan biridir. Görme iyileşmesine yardımcı olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Papatya. Papatya yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Böylece kişi egonun dürtülerini tanıyabilir. Papatya kendimizin çeşitli kalıplarının bizim gibi olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Onun vasıtasıyla egomuza üçüncü bir bakış açısıyla bakmaya başlarız. Bu özdeşleşme üçüncü gözü açmada önemli bir adımdır. Portakal çiçeği olarak da bilinen neroli, sinir sisteminin düzenleyicisi olarak bilinir. Hem yatıştırıcı hem de toniktir. Neroli kokusu çiçeksi, narenciye, tatlı ve hassastır. Doğal bir yatıştırıcı olarak neroli, anksiyete, depresyon ve şok tedavilerinde kullanılır. Nerolinin kalp ve zihin üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve her iki enerji merkezini dengeye getirir. Clary ada çayı, uzun zamandır göz problemlerini ortadan kaldırma kabiliyetiyle biliniyor. Bu yağ aynı zamanda beyindeki otizm, epilepsi ve nöbetler benzeri aktiviteler için de kullanılır. Baş ağrısı ve migren için de çok etkilidir. En iyi dolaşım yağlarından biri olan sardunya, beyne kan akışını uyarır ve epifiz ve hipofiz bezlerinin kan akışını destekler. Sardunya vücuttaki yaşamsal enerjiyi güçlendirir ve sinirleri sakinleştirme ve gevşetme özelliğine sahiptir. Sardunya, rasyonel zihne, sol yarıküreye çok fazla güvenenler için çok faydalıdır. Sardunya yağı, dengeli bir bakış açısı ve net bir görüş için sağ ve sol beyinlerin yarım kürelerinde köprü oluşturmaya yardımcı olur. Yasemin Hindistan'da gecenin kraliçesi olarak bilinir ve ay, sihir ve şifa ritüelleriyle ilişkilendirilir. Uçucu yağ çok canlandırıcıdır ve ruhun en derin katmanlarına ve bastırılmış duygusal acısına erişir. Yasemin sezgisel güçleri ve evrenle olan bağınızı geliştirir. Uçucu lavanta yağı ise 7 çakranın tümü için kullanılır. Güçlü duyguları yatıştırır, bastırılmış enerjiyi serbest bırakır ve yaşam gücünün vücuttan akmasına izin verir. Lavanta, meditasyon veya uyku sırasında ortaya çıkan sakinliği ve huzuru teşvik eder. İlahi güç ve kendi ruhunuzla bağlantı kurmanızı sağlar. Bunun yanı sıra üçüncü göz çakra taşları ve takıları kullanın. Üçüncü gözünüz dengesizse şifalı taşlar ve kristaller sağlıklı enerji akışını ve dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Üçüncü gözü temizlemek, harekete geçirmek ve dengelemek için yaygın olarak kullanılan çakra taşlarına şöyle bir bakacak olursak. Ametist. Ametistin zihinde özellikle temizleme yeteneği vardır. Tüm gereksiz düşünceler ve hisler ametist aracılığıyla temizlenir. Bu konsantrasyonunuzu güçlendirir ve düşüncenizin tarafsızlığını teşvik eder. Bu da kararların daha hızlı alınabileceğini ve doğruluk ihtimalinin yükseleceğini anlamına gelir. Moldavit yaşam gücü verir, mutluluk verir, zihni açar ve kendini tanımaya katkıda bulunur. İnatçılık, açgözlülük veya materyalizm gibi belirli özellikleri olan ilgiyi azaltır. Aksine bu şifalı taş yaratıcılığı artırır ve böylece sorunlara çözüm bulmanızı destekler. Menekşe florit, konsantrasyon ve öğrenme güçlüğü çeken kişiler için bir şifa taşı olarak çok uygundur. Siyah obsidyen, tıkanmaları, şokları, korkuları ve travmayı özellikle çok iyi çözer. Geçmiş deneyimlerle başa çıkmaya ve bunlarla ilişkili acıyı çözmeye yardımcı olur. Aynı zamanda bu şifalı taş, içinizdeki güzel şeyleri ortaya çıkarır ve bu deneyimlerinizden öğrenmenize yardımcı olur. Siyah obsidyen ayrıca kullanılmayan becerileri geliştirir ve algıyı geliştirir. Indigo disten, kendi kimliğinizi güçlendirir, konsantrasyonu geliştirir ve kendi hayatınızdan tekrar keyif almanızı sağlar.
daha mantıklı ve sezgisel düşünmenizi ve hareket etmenizi sağlar. Böylece sinirlerinizi kaotik durumlarda tutmanıza, daha kararlı ve sakin bir şekilde tepki vermenize yardımcı olur. Üçüncü göz çakrasını açıp astral seyahat deneyimlemek için onaylamaları mutlaka söylemelisiniz. Eski inançlardan kurtulmak, inancınızı doğru yönde yönlendirmek ve güven inşa etmek için harikulade olduklarından onaylamaları zaten kullanıyor olabilirsiniz. Öyle bile olsa rutininize bazı yeni onaylamalar eklemeye veya eskilerinin bazılarını düzenlemeye değer bu durum. Bunun nedeni üçüncü göz çakrasının belirli kelimeleri ve ifadeleri kullanarak onaylamalara doğrudan yanıt vermesini sağlayabilecek olmanızdır. İşte sizin için hazırladığım deneyebileceğiniz bazı üçüncü göz çakrası doğrulamaları. İç sesimi takip ediyorum. Doğru kararları nasıl vereceğimi biliyorum ve bunu kolaylıkla yapıyorum. Ben doğru yoldayım. Her gün hayatta amacıma uygun yaşıyorum. Üçüncü gözümün verdiği talimatlara güveniyorum. Ona inanıyorum. Sınırsız seçeneğim var. Ben sezgisel bir insanım ve benim için neyin doğru olduğunu çok iyi biliyorum. Kendimi affediyorum. Kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Benim dünyamda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Sonuç olarak üçüncü göz çakramı açacağım ve astral seyahat yapacağım. Ve tabii çivit mavisi. Tüm bunlara ilaveten hayatınıza çivit mavisi rengini getirin. Üçüncü gözünüzde rahatsızlık fark ederseniz veya bundan şüphelenirseniz çivit rengini yani indigo rengini bilinçli olarak hayatınıza entegre etmek çok yardımcı olur. Dairenize indigo renginde çiçekler koyun. Indigo çivit mavisi eşyalar giyin. İndigo renginde dekoratif öğeler kullanın. Örneğin çivit mavisi bir yastık kılıfı seçin. Duvarlarınızı çivit mavisine boyayın. İndigo rengini hayatınızda kullanmak noktasında yaratıcı olun ve hayatınızdaki çivit rengiyle daha fazla sezgi ve öğrenme yeteneği yaşayın. Bu yöntem aynı zamanda nesneleri indigo rengiyle bütünleştirerek iş yerinizde çok güzel bir şekilde de kullanılabilir. Kireçlenme epifiz bezinin en büyük problemidir. Florür epifiz bezinde diğer herhangi bir organdan daha fazla birikir ve fosfat kristallerinin oluşmasına yol açar. Kristal üretimi nedeniyle epifiz beziniz ne kadar sertleşirse o kadar az melatonin üretir ve sizin astral seyahat şansınız o kadar azalır. Artık bildiğiniz gibi bu uyku uyanma döngünüzü de etkiler. Yapılan araştırmalar epifiz bezindeki kireçlenmeleri uzun zamandır biliyor ve çeşitli klinik tablolarla ilişkilendiriyor. Kadınlarda meme kanserine, erken çocukluk ergenliğine ve ayrıca akıl hastalığına bağlı olduğundan şüpheleniliyor. Florüre ek olarak klor ve brom gibi halojenürler de birikebilir ve epifiz bezinize zarar verebilirler. Yeterli D vitamini olmadan vücutta kalsiyum sağlanamaz ve insan dokusu, epifiz bezi dahil her şey kireçlenir. Florürden kurtulmak kesinlikle sağlığa verilen zararı azaltmada ilk ve en önemli adımdır. Mutlaka florürsüz diş macunu kullanın. Musluk suyu içmeyin. Yeterli D vitamini varsa kalsiyum takviyesi yerine kalsiyum açısından zengin besinler tüketin. Epifiz bezinin kireçlenmesine katkıda bulunan yaşam tarzı alışkanlıklarınızı düzeltin veya ortadan kaldırın. Kalsiyum takviyeleri önemli bir kireçlenme nedenidir. Kalsiyumunuzu doğal, organik gıdalardan alın. Civa, epifiz bezi için zehirlidir ve hayatınızdan çıkarılması gerekir. Karides ve yengeç gibi besinleri tüketirken dikkatli olun. Ayrıca ton balığı daha yüksek konsantrasyonlarda civa içerir. Genel olarak balık ne kadar büyükse dokularındaki civa konsantrasyonu da o kadar yüksek olur. Her gün klorella, buğday çimi veya spirulina alarak vücudunuzdaki civadan kurtulabilirsiniz. Hemen tüm böcek ilaçları epifiz toksinidir. Bu nedenle
Bu pestislerle yetiştirilmiş gıdalardan, meyvelerden ve sebzelerden kaçınmalısınız. Taze ve organik yiyecekler tavsiye edilir. Yüksek oranda çiğ sebze içeren organik besinler epifiz bezinin detoksifikasyonunu destekler. Diğer toksinler arasında yapay tatlandırıcılar, rafine şekerler, deodorantlar, temizlik kimyasalları, ağız gargaraları ve oda spreyleri bulunur. Unutmayın, sodyum florür diş macununda ve birçok şehrin musluk suyunda bulunur. Bu arada biliyor musunuz? Bor, hani şu dünya rezervinin %90'ından fazlasının bizde olduğu maden, çok iyi bir detoks ve pineal temizleyicidir. Bor, en iyi organik pancar tüketerek veya pancar tozunu kaynak suyuyla veya diğer sıvı içeceklerle karıştırarak tüketilir. Sarımsak kalsiyumu çözer, antibiyotik görevi görür ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde 1-2 tane yiyin, korkmayın. İyotun idrarda sodyum florürü uzaklaştırdığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Diyetinize iyot ve potasyum iyodürü birleştiren deniz yosunu, yosun ve iyot takviyeleri ekleyin. Kemik yağı epifiz bezinde kalsiyum birikintileriyle oluşan nanobakterilere karşı doğal bir antibiyotiktir. Hayatınıza daha fazla eğlence ve oyun katın. Üçüncü gözünüzü açmak için her zaman uçlarda adrenalin deneyimleri yaşamanız gerekmez. Gölde, parkta veya ormanda, çocuklarımız veya arkadaşlarımızla yapılan basit oyunlar da faydalıdır. Bu aktiviteler vücudumuzun daha fazla serotonin ve bize neşe ve mutluluk getiren diğer hormonları salmasına izin verir ve aynı zamanda epifiz bezinin aktivitesini uyarır. Komik bir film, komik bir oyun ya da sadece içten bir kahkaha da aynı derecede etkili olur. Kendiniz için iyi bir şey yapın ve hayatınızdan daha fazla keyif alın. Elimizde harika parti veya masa oyunları içeren haftalık bir oyun akşamı düzenleyin. Bunlar sizi çok eğlendirebilir. Sık sık kahkahalar atarken beyin hücrelerini uyarır ve ayrıca aile içindeki iletişiminizi de desteklersiniz. Ve unutmayın, kahkaha bulaşıcıdır. Onunla bir başkasını da çok mutlu edebilirsiniz. Astral seyahat yolculuğunda ve üçüncü gözünüzü açma çalışmalarında sesten ve frekanslardan bahsetmezsek olmaz. Geçtiğimiz 40 yıl içinde batıdaki insanlar sesin iyileştirme gücünü yeniden keşfettiler. Binlerce yıldır farklı kültürlerde kullanılan en önemli şifa yöntemlerinden biri ses olmuştur. Güney Amerika'da hastalıkları ortadan kaldırmak için öncelikle şarkılar ve ilahiler yoluyla yapılan ses iyileştirmesi lakaros kullanılır. Hindistan'da derin meditatif durumlar yaratmak için kutsal mantralar kullanılır. Aslında sesin güçlü bir şifa yöntemi olduğunun keşfi Antik Yunanistan'da Pisagor şifa için titreşimin gücünü keşfettiğinde çoktan anlaşılmıştı. Tibet şarkı kaseleri, akort çatalları, kristal kaseler, davullar ve şarkı söylemek duygusal ve zihinsel hastalıkları iyileştirmenin sadece birkaç örneğidir. Sesle şifayı yanımıza dahil etmenin birkaç yolu vardır. Dünya müziği, klasik müzik ve ambient müzik. Diğer dünyalara uyanmamızı, eski yaraları açmamızı ve iç gerçeğimize ulaşmamızı kolaylaştıran derin duyguları uyandırmamızı destekleyen müzik türlerine örneklerdir. Budistler sağlam şifa yoluyla elde edebileceğiniz en büyük içgörüye geçicilik diyorlar. Süreksizlik, yaşamın sürekli olarak değiştiğinin anlaşılması ve deneyimidir. Hiçbir şey kalıcı değildir veya olduğu gibi kalmaz. Her gün ses enstrümanınızla uğraşırsanız, kendinizi şimdiki ana koyabileceğiniz bir ritim içine girebilirsiniz. Bu farkındalık, varoluşla aramızda hiçbir ayrım olmadığının farkına varmanızı sağlar. Her sesin ardında yatan sessizlik, her olasılığın ardında gizlenen ve hayattaki tek gerçek sabit olan sonsuz hiçlik ve değişimdir. Farkındalık uygulamalarından fayda sağlamayan çakra yoktur. Günde birkaç kez uygulamanız gereken çok basit bir egzersizden bahsedeyim. Derin ve bilinçli nefes almak. Hareketsiz durun, yaptığınız işe ara verin, derin bir nefes alın ve çevrenizin farkına varın. Varlığınızı hissedin ve çevrenizden ayrı değil, onun bir parçası olduğunuzun farkında olun. Hepsi bu kadar basit.
Bunu günde birkaç kez uygulamaktan korkmayın. Üçüncü gözünüzü ve beyninizi uyarın. Pek çok başarılı ve yaratıcı insan teta ve delta beyin dalgalarını bilinçli olarak koruyabiliyor. Bu alışılmadık yeteneğin eğitilebilmesi ilginç ama mümkün. Daha yüksek bilinç durumlarını indüklemek için beyin dalgası eğitimin kullanılması günümüzde giderek daha popüler hale geliyor. Bu yöntem aynı zamanda beyin dalgası sürüklenmesi olarak da bilinir ve genellikle ses uyarımı kullanır. Derin teta dalgaları gibi belirli beyin dalgası frekanslarında ego hissimiz yani ego sınırımız genellikle kaybolur. Bilincimiz o zaman fiziksel durumumuzla daha az meşgul olur. Birçok eski gelenekte bu, üçüncü gözümüzün astral seyahat gibi özel güçlerini açtığı anlamına karşılık gelir. Düzgün geliştirilmiş alfa teta beyin dalgası seslerine erişiminiz varsa bunları kullanmak üçüncü gözünüzü açmanıza yardımcı olur. Astral seyahat ve üçüncü gözünüzü açma yolculuğunuzda size vereceğim ve sizi şaşırtabilecek harika bir ipucum daha var. Epifiz bezinizin canlılığını uyandırmaya yardımcı olmak için ayak baş parmağınızın belirli bölgelerinde refleksoloji kullanabilirsiniz. İşaret parmağınızı kullanarak ayak baş parmağınızın yanındaki küçük kenara eklemin hemen yukarısına bastırın. Ayrıca bir akupresür matı ile tüm ayak alanını çok iyi çalıştırabilirsiniz. Çakralarımızın çoğu çocukluk ve ergenlik döneminde travma veya yetiştirme yoluyla hasar görür. Frontal çakra örneğini kullanarak çocukluktaki eğitimin çakralarımızda nasıl sorunlara yol açabileceğini çok iyi görüyoruz. Dar görüşlü ve hoşgörüsüz ebeveynlik kalıpları erken dönemde gelişime zarar verir. Bir yetişkin olarak şimdi kendiniz için doğru kararları vermeniz ve mutluluğunuzu ve enerjinizi kendi ellerinize almanız çok önemlidir. Artan sezgi ve gelişmiş öğrenme becerilerinden yararlanma adına sizler için hazırladığım tüm seriyi izleyip anlatılan yöntemleri kullanın ve çakralarınızın sağlığına dikkat edin. Ruhsal olarak gelişirseniz benim tecrübelerime göre bu beden dışı deneyimler bir süre sonra belirli bir uyaran olmadan da gerçekleşecektir. Bu nedenle bu deneyimleri çok fazla zorlamamanın, ancak yine de teknikleri tanımanın ve bunları günlük pratiğinize entegre etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere sadece geleneksel yöntemleri değil, aynı zamanda beslenme, fitness ve meditasyon teknikleri hakkındaki bilgilerimi de yansıtan çok çeşitli şifa yöntemleri sunmaya çalıştım. Birkaç yöntemin birleşimi sizi hedeflediğiniz noktaya hızlı bir şekilde ulaştıracaktır. Ancak yaşam tarzınızı anlatılan indikasyonlara göre değiştirmek uzun vadeli bir etki elde etmek için çok önemlidir. 15 yılı aşkın süredir astral seyahat konusunda yoğun bir şekilde çalışıyorum. Kişisel olarak çok fazla deneyim kazandım. Deneyimlerimden ve uygulamalarımdan şunu söyleyebilirim ki, bu deneyimleri herkesin korkusuzca, neşeyle ve bol miktarda pozitif enerjiyle yaşaması mümkündür. Bu deneyimler farkındalığı inanılmaz derecede genişletir, zihne, ruha ve hatta bazen vücuda derin şifa getirir. Hepinize harika bir uyanış ve bilinçli beden dışı deneyim konusunda korkusuz bir kararlılık diliyorum. Herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa lütfen bir yorum bırakın. Daha fazla insanın üçüncü gözünü açmasına yardımcı olmak istiyorsanız veya bu çakra ile sorunları olan birini tanıyorsanız lütfen bu videoyu paylaşmaktan çekinmeyin. Esen kalın sevgili dostlar.